Merhaba, Scriptoria AI'ya hoş geldiniz. Bugün Python programlama diline giriş hakkında konuşacağız ve sizlere kolay anlaşılır bir programlama rehberi sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu kurs boyunca yapay zekanın desteğiyle adım adım programlamayı öğrenirken teorik bilgileri pratik örneklerle pekiştireceğiz. Her ders size programlamanın farklı yönlerini öğretmek için tasarlandı. Böylece öğrendiklerinizi hemen uygulamaya başlayabilirsiniz. Abone olun ve programlama yolculuğunuzda Scriptoria AI ile bize katılın. Python'a giriş 13 konu başlığı altında toplanmıştır. Kurs içeriği bölümünden kursun ilerleyişini takip edebilirsiniz. Başarılı olmak istiyorsan bu 3 maddeyi atlama. Bol bol pratik yapmalı, dersleri düzenli takip etmeli ve kodlama yapmaktan korkmamalısın. Peki neden Python öğreniyoruz? Öğrenmesi kolaydır, anlaşılabilir ve okunması kolaydır. Kapsamlı paketler içerir. Birçok platformda çalışmaktadır. Bunların yanında Python diğer programlama dillerini öğrenmeden önce kodlama mantığını anlamakta iyi bir başlangıçtır. İki farklı programlama dilinde Hello World ifadesini yazdırmak için gereken kodlama miktarı görsellerde verilmiştir. Sıra Python'ı bilgisayarımıza kurmaya geldi. İlk olarak Python'ın kendi web sayfasına giderek son sürümünü kuruyoruz. Kodlamaları yapmak için bir tümleşik geliştirme ortamı yani IDE'ye ihtiyacımız olacak. PyCharm bu konuda işimizi kolaylaştıracaktır. Ücretsiz sürümünü indirebilirsin. Python ve PyCharm'ın sitelerinin linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsin. Entegre geliştirme ortamı, yazılım geliştiricilerin kod yazarken kullandıkları yazılımlardır. IDE'ler, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmak için bir dizi araç sunar ve genellikle şu özellikleri içerir. Kod editörü, derleyici, tercüman hata, ayıklama, otomatik tamamlama, proje yönetimi araçları, sürüm kontrol entegrasyonu. Algoritma nedir? Algoritma, bir problemi çözmek veya belirli bir sonuca ulaşmak için izlenen adım adım talimatlar dizisidir. Bilgisayar bilimlerinde ve matematikte yaygın olarak kullanılır ancak günlük yaşamda da algoritmalar sıkça karşımıza çıkar. Günlük bir algoritma örneği verilmiştir. Programlamada da durum böyledir. Bilgisayara yapması gerekenler belirlenen algoritma ile anlatılır ve bilgisayar algoritmayı takip ederek işlemi tamamlar. Programlama dilleri de konuşma dilleri gibi kurallara sahiptir. Bunlara söz dizimi denir. Nasıl Türkçe'de 3 kelimeyi yan yana getirerek bir cümle oluşturamıyorsak, Python programlama dilinde de bazı kurallara göre kodlama yapmamız gerekir. Statik anlam bilimi ise söz dizimsel olarak geçerli dizelerin bir anlamı olmasına denir. Kurulan cümlede cümle yapısı doğru olsa bile yüklem yanlışlığı statik anlam bilim hatasına sebep olur. Programlama dillerinde sembollerin kullanımı okunurluğu ve bilgisayarın algılamasını kolaylaştırır. Bir örnek ile gösterelim. Örenekte 5'in karesini almamız gerekiyor. Tek yıldız kullanırsak bilgisayar onu çarpma işlemi olarak algılayacak ve bize 10 sonucu verecektir. Çift yıldız kullanırsak bizden istenildiği gibi bilgisayar bunun bir üs alma işlemi olduğunu algılayacak ve doğru sonuca ulaşılacaktır. Görseldeki kodları yazarak sen de deneyebilirsin. İlerleyen videolarda daha farklı semboller ve kullanımlarını göreceğiz. Son olarak Python'da programlama yaparken bilgisayarın kodları yukarıdan aşağıya doğru okuduğunu unutmayın. Print komutu Python'da bir şeyleri ekrana yazdırmak için kullanılır ve görselde görüldüğü üzere x'e atanan 2 değeri x yazdırıldığında 2 olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki adımda ise tanımlı x eşittir 2 değerine artı 2 eklemesi yapılarak yeni bir x değeri oluşturuluyor ve yazdırıldığında 4 sonucuna ulaşıyoruz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Scriptoria AI'ya abone olmayı ve bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Yorumlar bölümünde dersle ilgili düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.